Anadolu devleri. Anadolu'nun geçmiş devirlerinde devler, Eski Ahit'in Tevkin 6'ya 4 bölümünde şöyle anlatılır. Allah oğulları insan kızlarına vardıklarında ve bu kızlar onlara çocuk doğurdukları zaman o günlerde hem de ondan sonra yeryüzünde Neflim yani devler vardı. Bunlar eski zamandan beri zorbalar ve şöhretli adamlardı. Birçok kadim kaynakta söz edilen dev insanların Anadolu'da da yaşamış olabileceğini gösteren birçok kanıt mevcuttur. Bunların en ilginci de kuşkusuz 7 Temmuz 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan Bahri Turgut Okaygül'ün hazırladığı Büyük Memleket röportajının 15. bölümü olan Şarkı Anadolu'da Köyler ve Köylüler başlıklı yazıda rastlıyoruz. Mardin'deki Hasankeyf tarihi sularının kapıları geceleri hala 1,5 metre uzunluğunda muazzam bir anahtarla kilitlenir. Bütün şehir harabeleri ve ekseriyetle sarayların muhteşem bine abidelerin üst kısmı yıkılmış, ikinci kat ve alt tarafları sağlamdır. Bir köylü izinsiz ev yaptırmak istemiş, 5-10 kazma darbesinden sonra bir kubbeye rastlamış ve delerek içeri girmiş. Burada tahmin edildiğine göre bir soba büyüklüğünde insan kafatasına rast gelmiş. İskelet abartılı bir büyüklükte ve ısrarla iddia edildiğine bakılırsa boyu 3 metreyi geçiyormuş. Köylü bir hayaletle karşılaşınca kahramanlık yapayım diye o bulunmaz kafayı kazma ile kırmaya başlamış. Sonra farkına varılmış, parçalar toplattırılarak bacak kemikleriyle beraber Maarif vekaletine gönderilmiş. Tarihi Asar-ı Atika ve Müstehasselar faslında bir eşine daha tesadüf edilmeyen bu devasa insan iskeletinin akıbetini tahkik ve tamik Ankara'daki arkadaşları tarafından iletilmiş. Bu köylünün kazısında bir hayli de kıymetli eşya bulunmuş. Yıllar sonra 15 Ekim 1969 tarihli gazetelerde gene dev insanların mevcudiyetini ima eden belirtilerin bulunduğuna ilişkin bir haber daha ortaya çıkmış. Salihli'de bir yanardağ eteğinde İsa'dan önce 2000 yılında yaşamış insanların ayak izleri bulunmuş. Salihli Demirköprü Barajı'nın yakınlarında bulunan Nebiler Köyü'nün yanındaki sönmüş yanardağda İsa'dan önce 2000 yılında yaşamış insanların ayak izleri bulunmuş. 49 numara ayakkabı büyüklüğündeki izleri taşıyan kalıplar derhal tetkik edilmek üzere Ankara'ya sevk edilmiş. Dev ayakların izlerine ait bir diğer haber de 18 Temmuz 1969 günkü gazetelerde yayınlanmış. Kelkit'te eski insanlara ait 50-60 santim uzunluğunda ayak izleri bulunmuş. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Gümüşözü köyü yakınlarındaki bir dağlık alanda eski çağlara ait olduğu sanılan insanların ayak izlerine rastlanmış. Yetkililer yapılan ilk belirlemelerde Gümüşözü civarında kayalarda 50-60 santim uzunluğunda insan ayağı izine rastlandığını belirterek kesin sonucun bölgeye gönderilecek teknik heyetin incelenmesinden sonra anlaşılacağını bildirmişler. Bunlardan başka Türkiye'nin çeşitli yerlerinde dev mezarlar bulunmaktadır. İstanbul Beykoz'da Yalıköy Mescidi'nin köşesinde ve Gazi Yunus Sokağı'na gidilen Gazi Yunus Mezarlığı'nda yaklaşık 8,5 metre boyunda, 3 metre eninde ve baş kısmı 2 metre yüksekliğinde olan bir sanduka bulunmaktadır. Üstü toprakla doldurulmuş olan sandukanın ortasında 3 büyük çam ağacı, taflan ve defne ağacı vardır. Çorum'un Hıdırlı semtinde ise Yusuf Bahri Türbesi'nin yanında son derece güçlü ve iri yapılı bir şahıs olduğu söylenen Çelebi Gazi'nin yattığı bir mezar vardır. 1,5 metre genişliğinde, baş tarafı 2,5 metre yüksekliğinde olan bu mezarın boyu 10 metreyi bulmaktadır. Herodot tarihinde de komşu ülkelerden Yunanistan'daki Mora Yarımadası'nda vaktiyle 3,5 metre uzunluğunda bir dev mezarının bulunduğu ve açıldığında içinden tabut kadar büyük bir cesedin çıktığı yazılıdır. Anadolu'da geçmiş devirlerde yaşamış olduğuna inanılan dev insanlarla ilgili tradisyonlar oldukça yaygındır. Naima tarihinde Bergama Kalesi'ni yaptıran Nemrut Cebbar'ın bir dev olduğu ve kalenin tepesinden eğilmek suretiyle Bergama çayından su içtiği yazılıdır. Dünyanın birçok yerinde devlere ait olduğu belirtilen mezarlar bulunur. Yapılan kazılarda dev iskeletlere ve kemiklere rastlanıyor. Türkiye'de de bu tür mezarların ve kemiklerin olduğu belirtiliyor. Araştırmacı yazar Doktor Gültekin Caymaz'ın araştırmalarını Atanür'ün zamanında derledi. Hemen hemen tüm inanç sistemlerinde devlerden söz eden masallara, mitlere, efsanelere ve öykülere rastlanır. Hangi çocuk devleri bilmez ki?
Dev masallarıyla büyüdük ve aynı masallarla çocuklarımızı büyütüyoruz. Bu masalları bize kuşaktan boyu anlatanlar nereden öğrendiler? Onlara kim öğretti? Nasıl oldu da devler tüm sınırları aşıp tüm uygarlıklarıyla aynı biçimde yer aldı? Konunun birçok araştırmacılara göre dev öykülerin ardında insanoğlunun unuttuğu, sadece masal ve mitlere kalan bir gerçeklik mi yatıyor? Kısacası devler gerçekten yaşadılar ve hatta hala yaşayanlar da olabilir. Bu görüşün savunucularından ve bilinmeyen olayların izleyicisi Doktor Gültekin Caymaz'ın görüşlerine göre o devlerin yaşadığına, eğer tufan 10.000 yıl önce olduysa devler yaklaşık 15.000 yıl öncesinde yaşadıklarına inanmakta. Mitolojilerde tanrılarla devler arasındaki savaşlardan söz edilir. Bu tanrılar bizim anladığımız manada tanrılar değildir. Onlar üstün insanlardır ama dünyayı yaratanlar değillerdir. Bizim boylarımızda ama üstün teknolojileri olan insanlardır. Devler ise büyük ama zekaları az yaratıklardır. Belki de bu savaş uzaylı bazı yaratıkların aralarında yaptıkları bir savaştır. Bize kalan anıtsal izlerin masala dönüşmüş halidir. Nasıl tufan olayı ve Nuh bir efsane olduysa devler de masal olarak kalmıştır. Doktor Caymaz'ın görüp incelediği dev çene kemiği ve dev dişler Antalya yakınlarındaki Karayın mağarasında bulundu. Yapılan çalışmalar kalıntıların 50.000 yıllık olduğunu gösteriyor. Öyleyse bunlar halen yaşayan bir canlı türüne ait olamazlar. Fotoğrafı çekilen 5 dev dişinin boyutlarına bakılırsa 7-8 metre boyutlarındaki dev insanların yaşamış olduğuna inanmak gerekiyor. Bu çene kemiğini bulanların daha başka buluntular da ele geçirildiklerini söylüyor. Bu fotoğraf 1978'de çekilmiş. Fotoğrafta 5 diş ile ona ekli alt çene kemiğinin dağılmasın diye bir lastik bant ile sıkıştırılmış hali gözüküyor. Bu görüntü kemiğin iç yüzünü yansıtıyor. Kemiklerin Doktor Caymaz'ın elleri arasındaki görünümü normal insan çenesine olan oranını belirliyor. Bu dişler ve çene kemiği 50.000 yıllık. Doktor Caymaz, Polatlı'da yaşayan ve otobüsçülük yapan Yılmaz isimli biri bana ilginç bir olay anlattı. 1950 ve 1951 yıllarında iken kendisi at arabasıyla askeri bir kazadan çıkarılan dev insan iskeletlerinin kemiklerini taşımış. Kemiklerin çok büyük olduğunu söylüyor ve bir askeri depoya istiflendiğini ekliyor. Ama daha sonrası bilinmiyor diye belirtmiş. 1980'li yıllarda Ankara Kalesi'ndeki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin Paleolitik bölümünde benzer bir diş görmüş. Elinin orta parmağı boyutlarındaymış. Fakat %50 daha kalınmış. Sorulduğunda bu dişin de Antalya'da Karayın mağarasında bulunduğunu söylemişler. Sonuç olarak söylenebilir ki böyle dev insan kalıntılarının bulunduğu resmi kuruluşları merak ederlerse Polatlı'daki depoyu bulup inceleme yapsınlar. Dev mezarlar hakkında Doktor Caymaz, bu tür dev mezarlar Anadolu'da pek çok yerde var. En önemlilerinden biri de İstanbul Beykoz'da bulunur. Yuşa Tepesi'nde bulunan bu mezarda Yuşa Hazretleri adlı bir evliyanın yattığına inanılıyor. Mezar 17 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde. Eğer aşılıp incelenirse içinden dev bir iskeletin çıkmasının da çok daha olduğunu söylüyor. 11.6.1983'te Milliyet gazetesinde böyle bir haber çıktı. Adapazarı Kaynarca yolu üzerindeki bir yatır mezarının 9,5 metre boyunda olduğu yazılıydı. O mezar da incelenebilir. Yine Kapadokya bölgesinde yani Nevşehir, Kırşehir ve Göreme civarında bu tür dev evliya mezarları var. İnançlara göre bu mezarların rahatsız edilmemeleri gerekiyor. Ve bu yüzden bazı yerlerin isimleri inanca saygıdan dolayı saklı tutuluyor. Fakat bazı çekilen fotoğraflardaki mezarların boyu 7-8 metreyi de aşmakta. Van ve Sinop dolaylarında da dev mezarlar bulunuyor. Ankara'nın çok yakınında bir dev mezarı incelenmiş. Köylüler çok sıkıya uyarmışlar. Sakın bir şey alıp gitme, yoksa felaketler olur diye. Bu uyarıya da saygı duymuş. Birkaç yıl önce de Günaydın Gazetesi'nde Filipinler'de 8 metre boyunda bir dev iskeletinin bulunduğu yazılmış. Demek ki devler yalnız Anadolu'nun değil birçok yerinde yaşadılar. Filipinler'de bulunan iskeleti bilim adamları incelemişler. Bizde de aynı tür bir araştırmalar yapılabilir. Öncelikle bu araştırma arkeolojik ve turistik yönden de çok önemli olabilir. Ama daha önemlisi kutsal kitaplarda da sözü edilen devlerin bir masal olmadığının anlaşılması olacak. Sonuçta kutsal kitapların insanlara daima doğruyu gösterdiği anlaşılır. Belki o zaman insanlar haksızlık ve kötülüklerinden biraz olsun kaçarlar. Videolarımızın devamı için
kanalımıza abone